Dersimize başlarken ben örnek çalışması için akrilik bir ip kullanıyorum. Ayrıca 4 milimetre tığ kullanarak öreceğim. Sizler de isterseniz yünlü iplerle, isterseniz de bu şekilde akrilik iplerle çalışabilirsiniz. Şimdi hemen tığıma bir ilmek attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk ilmeğin içine batıyorum ve kaydırmayla kapattım. Şimdi buradan bir ip aldım. Hemen şöyle 2, 3 zincir çektim. Şimdi biz burada fıstık yapacağız. Hemen şöyle halkanın içine battım. İlmeğimi uzattım. Üçlü fıstık yapacağız. Bu başta zincirimiz olduğu için ben ikili yaptım burada. Şöyle topladım. Tekrar bir zincir, pardon, iki zincir oldu. Hemen halkamızın içine yine üçlü fıstık yapıyorum. Toplamda 6 tane olacak. Şöyle üçüncüsü toplarken şu şekilde alıyorum. Hepsini birlikte topladım. Son ikiyi birlikte topladım ve bir zincir. Tekrar şöyle 1, 2 ve 3. Şöyle 6. fıstığımı yaptım. Son ikiyi birlikte kapattım. Hemen burada 2, 4, 6 tane fıstığımız oldu. Şimdi zincir çekmeden dönüyorum. İkinci sıraya başlıyoruz. İlk boşluğun içine şöyle bir kaydırma yaptım. Ve 2 zincir çektim. Buradan bir ip aldım. Ve buraya yine üçlü fıstık yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Son iki birlikte topladım. Tekrar bir zincir. Aynı yere bir tane daha. Kenarlarda hep aynı şekilde ilerleyeceğiz bundan sonra. Ve bu şekilde topladım. Şimdi bir zincir. Buradaki ilk boşluğun içine hemen modelimizi başlayacağız. 5 ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar bir zincir. Hemen sıradaki bir zincir boşluğuna 2 fıstık yapacağız. 2 ve 3. Yine arada bir zincirimiz var. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve 3. Tekrar bir zincir. Hemen sıradaki boşluğa 5 ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar bir zincir ve kenardaki fıstıklarımızı yapıyorum. Hemen burada şöyle bir zincir boşluğuna tekrar bir zincir, 2, 3. Şimdi ipim kalın olduğu için biraz fıstıklarım da büyük oldu. Dilerseniz sizler böyle kalın iple çalışırsanız ikili fıstık da yapabilirsiniz. Hemen zincir çekmeden bakın şöyle göstereceğim. Zincir çekmeden dönüyorum. Boşluğun içine kaydırmayla geldim. 1, 2 zincir çektim. Şimdi ikili fıstıkla devam edeceğim. Hemen yanına da şöyle üçlü yaptım. Çünkü başta zincirimiz olduğu için burada ikili yaptım. Tekrar bir zincir. Şimdi sırada gelen ikili trabzanımın bakın bir ip aldım. Hemen şöyle altından aldım. Ön ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir ön ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi sıradakinin üzerine de yine 2 tane ön ikili trabzan yapıyorum. Tığımı böyle üstten batırdım. Şöyle alttan aldım ve ön ikili trabzan yaptım. Şimdi bu üçüncü ikili trabzanın üzerine bir ikili trabzan, bir ön ikili trabzan. Son kalan iki trabzanın üzerine de yine ikişer tane yapacağız. Hemen şöyle bu ilki, bu ikincisi. Tekrar sonuncunun üzerine de iki ön ikili trabzan. Toplamda burada 9 tane ön ikili trabzanımız oldu. Evet. 2, 4, 5, 7, 8, 9 tane ikili trabzanımız var. Tekrar bir zincir hemen bu bir zincir boşluğuna fıstıklarımızı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir tekrar bir üçlü fıstık. Tekrar bir zincir. Şimdi aynı şekilde buradaki 5 ikili trabzanımızın üzerine de 9 tane ön ikili trabzan yapıyorum.
İlk ikisinin üzerine 2 tane. Şöyle ortadaki yani 3. trabzanımızın üzerine tek yapalım. Tekrar sıradakinin üzerine 2 tane ön ikili trabzan ve sonuncusunun üzerine. Evet, tekrar bir zincir, hemen kenardaki fıstıklarımızı yapıyorum. Tekrar bir zincir ve son fıstığımı yaptım. Evet, şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi burada fıstıklarımız var. Burada 9 tane ön ikili trabzanımız, tekrar fıstıklarımız ve 9 ön ikili trabzan. Şimdi döndüm. Hemen kaydırmayla buraya geldim. Kenar fıstıklarını yapacağım. Şimdi burada bir zincir çektim. Hemen bakın bu defa arka ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ilk trabzanın arkasından aldım. Buraya bir arka ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Şimdi burada şaşırmamak için her zaman şu kabarık olan bölümler aynı yönde olacak. Yani ön trabzan yaparsanız aynı yönde olmaz, arka tarafta olmuş olur. Şimdi burada hemen yani ilk sırada ön ikili trabzan, ikinci sırada arka ikili trabzan. Arada bir zincir çekerek 9 tane arka ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 9. arka ikili trabzanımı yaptım ve bir zincir çektim. Burada hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Burada sayıları unutmayalım. Evet, bir zincir çektim. Yine ortada fıstıklarımı yapıyorum. Tekrar bir zincir ve yine 9 tane arka ikili trabzan yapacağız. Aralarda bir zincirimiz var. Ve 9. arka ikili trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi kabarıklar aynı yönde oldu. Buradaki çizgilerimiz. Tekrar bir zincir çektim. Hemen fıstıklarımı yapacağım. 2 ve 3. Ve bir zincir, tekrar bir fıstık. Şimdi tekrar döndüm. Hemen boşluğa geldim. Kenar trabzanlarını, pardon, kenarda fıstıklarımızı hızlıca yapacağım. Şöyle hepsini birlikte topladım ve 2 zincir. Bakın modelimiz 4 sıranın tekrarından oluşuyor. 1, 2, 3, 4. sıradayız. Sadece 4. sırada bu kenar fıstıklarından sonra 2 zincir çekiyorum. Şimdi hemen ön ikili trabzan yapıyorum. Burada da şaşırmamak için gördüğünüz gibi çizgimiz önde olacak. Ayrıca ikinci sırada ön ikili trabzan, üçüncü sırada arka ikili trabzan, tekrar dördüncü sırada ön ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bir trabzan atlıyorum. İkincisinin üzerine bir ön ikili trabzan. Burada yeni modelimiz için artık yuvalar oluşturuyoruz. Tekrar 3 zincir. Hemen bir ikili trabzan atlıyorum. Diğerin üzerine bir ön ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve bir atladım. Diğerin üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir
ve bir atladım. Sonuncusunun üzerine bir ikili trabzan. Burada sayalım. Bakın başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 9 tane trabzanımızın üzerinde her zaman 4 boşluğumuz olacak. Bunu şaşırmayalım. Bazen bu modellerimiz çoğaldığı zaman arada burada son trabzanın üzerine trabzan yapmayabilirsiniz. Burada boşluklarınız eksik olabilir. Buna dikkat edelim. Şimdi tekrar 3 zincir ve hemen fıstıklarımı yapıyorum. Bir zincir, bir fıstık. 2 ve 3. Şöyle topladım. Şimdi tekrar 2 zincir. Pardon, şurada da 3 değil 2 zincirimiz olacak. Yine kenarlarda fıstıktan sonra olduğu gibi burada da yine fıstıklarımızı yapmadan önce 2 zincir çekiyorum. Burada hemen şaşırdım. Dikkat edelim böyle. Gördüğünüz gibi ben de hemen konuşurken şaşırıyorum. Şöyle bir zincirimi çektim. Yine bakın ilk başlangıçta olduğu gibi fıstıktan sonra 2 zincir. Tekrar ilk trabzanın üzerine ön ikili trabzan. Şimdi 3 zincir. Bir tane atlıyorum. Hemen diğerin üzerine bir ön ikili trabzan. Burada artık kafesler oluşturuyorum. Hemen bir ikili trabzan, 3 zincir, bir ön ikili trabzan. Ve son trabzanın üzerine yine son ön ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir. Hemen kenar fıstıklarını yapacağım. Döndüm. Kaydırmayla geldim. 2 zincir. Şimdi fıstığımı yaparken 2 zincirin boyunda da yapmıyorum. Biraz uzatıyorum ilmeğimi yine. Tekrar bir fıstık. Ve bir zincir çektim yine. Şimdi yeni modelimize başlayacağız. Şöyle hemen gösterecek olursam gördüğünüz gibi ilk model sıramızı tamamladık. Şimdi bu akrilik ip de biraz kalın olduğu için daha da kendini güzel gösterdi. Biraz da yumuşak yapıya sahip bir akrilik ip. Evet, tekrar model sıramızın ilkiyle başlıyoruz ve bir zincir çektim. Şimdi ilk boşluğa hemen fıstığımızdan sonraki buradaki ilk boşluğun içine 5 ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. İlk modelimizi hemen kenarda başlıyorum. Bir zincir, hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Burada bu şekilde 3 tane 3 zincir boşluğumuz olacak ve tekrar bir zincir çektim. Hemen ortadaki köşemizden önce buraya 5 ikili trabzan yapıyorum. Ve artık her iki kenarda 2 tane modelimize başlamış oluyoruz. 4 ve 5. Tekrar bir zincir çektim. Hemen fıstıklarımızı yapalım. Tekrar bir zincir ve ilk boşluğun içine 5 ikili trabzan. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi 3 tane 3 zincir boşluğu yapıyoruz. 3 zincir çektim, bir sık iğne, 3 ve bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 ve bir sık iğne. Tekrar bir zincir ve son boşluğa 5 ikili trabzan. Evet, bu sırada 4 tane modelimiz olacak.
Gerçekten çok keyifli ilerliyor çünkü her modeli bitirdiğinizde farklı bir görünüm alıyor şalımız. Evet, tekrar bir zincir çektim. Hemen bu arada kullanmış olduğunuz ipe göre tığ numaranızı biraz daha büyük kullanın ve çok sıkı örmemeye çalışın bu modeli. Biraz böyle gevşek tutarak örün. Ben şimdi kameranın altında çalışırken bunu fark etmedim ama bu akrilik ipim yumuşak olduğu halde biraz daha aslında 4,5 milimetre tığ kullansaydım daha iyi olurdu. Ama şu anda model anlatımı yaparken fark ettim. Yani yün iplerle çalışırken de yine ben 3,5 milimetre tığ kullandım ve hep ilmekleri pardon trabzanları uzatarak yapmaya çalıştım. O zaman daha rahat oldu. Evet, tekrar döndüm ve kenar fıstıklarımızı yapıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi yine aynı şekilde bu 5 tane ikili trabzanımızın ilkinin üzerine bir ön ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı trabzanın üzerine bir ön ikili trabzan. 9 tane trabzanımız olacak. İkincisinin üzerine de 2 tane ön ikili trabzan ve üçüncüsünün üzerine tek olarak yapıyorum. Ve yine 2, şöyle bu ikincisi, tekrar sıradakinin üzerine ve ikincisi. Yine burada 9 tane ön ikili trabzanımız oldu. Şimdi bir zincir, hemen ilk boşluğa 3 zincir boşluğuna bir sık iğne. 1 2 3 zincir, sıradakinin içine bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Şimdi alt sırada 3 zincir boşluklarımızdan 3 tane vardı. Şimdi 2 tane olacak. Tekrar bir zincir ve yine 9 tane ön ikili trabzan yapıyoruz. Burayı da yine aynı şekilde tamamlıyoruz. Hemen yeni sırada tekrar geliyorum. Son sırayı tamamladım ve tekrar yeni sıraya başladım. Şu anda modelimizin görünümü bu şekilde. Hemen devam edelim buradan. Şöyle bir zincir çektim. Burada şimdi 9 tane ikili trabzanımız var. Şimdi arka ikili trabzan yapacağız. İkinci sırada, ilk sırada ön ikili trabzan yapmıştım. Şimdi arka ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir. Bu sırada 9 tane arka ikili trabzanımız var. Aralarda bir zincir. Şöyle dokuzuncu arka ikili trabzanı yaptım. Şimdi bir zincir, artık burada boşluklarımız azaldı. Burada 2 tane vardı. Bu sırada bir tane olacak. Hemen ilk boşluğun içine bir sık iğne, tekrar 3 zincir ve sıradaki boşluğa bir sık iğne. Gördüğünüz gibi bir tane kaldı. Tekrar bir zincir ve 9 tane arka ikili trabzan yapıyoruz. Tabii ki aralarda bir zincirimiz var. Bunu unutmayalım.
Yine şöyle 9. arka ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Hemen fıstıklarımızı yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde buraya kadar nasıl yaptıysak aynı şekilde yine sırayı tamamlıyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Şu anda arka yüzdeyim ve yine kenar fıstıklarını yaptım. Şimdi son sırada yine yuvaları oluşturacağız. Bu yuvaları 4. sırada yapıyoruz ve fıstıklarımızdan sonra 2 zincir çekerek başlıyoruz. Hemen ilk trabzanın şöyle önden, pardon, hemen şöyle önden alıyorum. Evet, çünkü ben de şaşırdım. Çünkü şuradaki ikinci sırada ön ikili trabzan, üçüncü sırada arka ikili trabzan ve son dördüncü sırada yine ön ikili trabzan yapıyoruz. Arada 3 zincirimiz var. Şimdi bir tane atlıyorum sıradakinin üzerine, bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir, bir atlıyorum, bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Hemen toplamda 9 tane trabzanımızın üzerinde 4 tane boşluğumuz olacak. Kenarlarla beraber 5-6 tane oluyor ama şimdi burada boşluğumuz var. Şimdi burada bir tane 3 zincir boşluğumuz kaldı. Burada yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya atlıyorum. Direkt buradaki ilk trabzanımızın şöyle altından aldım. Ön ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 burada kenarla birlikte. Yine tam ortada da bir 3 zincir boşluğumuz var. Tekrar 3 zincirle devam ediyorum. Bir atlıyorum. Diğerini şöyle üzerinden aldım ve ön ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir, bir atladım. İkincisinin üzerine yaptım. Hemen şöyle hızlıca ortaya geleceğim. Tekrar burada mutlaka kontrol edelim. Hep 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz olacak. Tekrar 2 zincir çektim. Burada şaşırmayalım. 3 zincir çekmeyelim. Hemen fıstıklarımızı yapıyorum. Ve 3. Bir zincir tekrar. 2 ve 3. Şimdi tekrar 2 zincir ve devam ediyoruz. Aynı şekilde. Ön ikili trabzanımı yaptım ve 3 zincir. Burada şaşırmamamız gereken sadece şu kısmı da atlıyoruz 3 zincirle. Çünkü yeni sırada sadece modelin kurulumunu o 3 zincir boşlukların üzerine de yapacağız. Evet, tekrar 3 zincir boşluğunun olduğu yere geldim ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Direkt buraya atlıyorum ve buradaki ilk trabzanın üzerine geldim. Yine ön ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir ve devam ediyoruz. Sona geldiğimiz zaman yine 2 zincir yaptım ve kenar fıstıklarını yapıyorum. Tekrar döndüm ve yeni model sıramıza başlıyoruz. Şimdi bu modellerimiz artık artmaya başladı. Şöyle hemen kenar fıstıklarını tekrar yapıyorum. Bir zincir ve bir fıstık. Evet, şimdi bir zincir çektim. Bundan sonra bir zincirle devam edeceğiz. Yine her zamanki gibi ilk modelimizi fıstıklarımızı yaptıktan sonra başlıyoruz. Buradaki 2 zincir boşluğuna battım ve 5 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada artık modelimizin kurulumunu ilk sırada göstereceğim. Ondan sonra
Artık kendiniz devam edebileceksiniz. Hemen 4 ve 5. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İlk boşluğa bir sık iğne. Şimdi 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne ve üçüncü kez 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi bir zincir çektim. Tam bu ortadaki boşluğa bir tane daha model yapacağız. Yani alt sırada burada 2 modelimiz varken bu sırada artık 3 tane modelimiz olmuş olacak. Şimdi bir zincir çektim. Tam ortadaki boşluğa yine 5 ikili trabzan yapıyorum. Dört ve 5. Şimdi tekrar bir zincir, hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, 2, 3 ve bir sık iğne, tekrar ve son boşluğa da bir sık iğne yaptım. 3 tane boşluğumuz oldu. Her zaman kontrollü ilerleyelim. Tekrar bu fıstıklardan önceki boşluğa 5 ikili trabzan yapıyoruz. Ve beşincisi, şimdi yine bir zincir çektim ve fıstıklarımızı yapalım. 2, 3. Artık biraz daha hızlı yapıyorum. Evet, şöyle hemen bir zincir çektim. İlk boşluğa yine yeni modelimize başlıyoruz. 5 ikili trabzan yaparak. Tekrar bir zincir, bir sık iğne yaptım. 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi 3 zincir ve şöyle üçüncü 3 zincir boşluğumuzu yapmış olduk. Tekrar bir zincir ve tam ortadaki boşluğumuza 5 ikili trabzan. Şöyle bir ip aldım. Ve beşincisi. Şimdi aynı şekilde bir zincir, bir sık iğne, tekrar 3 zincir, bir sık iğne, yine sıradaki boşluğa 3 zincir, bir sık iğne ve son kez şöyle 3 tane boşluğumuzu yapmış olduk. Tekrar bir zincir ve son boşluğa da yine 5 ikili trabzan. Evet, sonda bir zincir ve kenar fıstıklarını yapalım. Evet, şöyle bir zincir çekip hemen göstereceğim. Gördüğünüz gibi yeni sıranın da model kurulumunu yapmış olduk. Şimdi bundan sonra aynı şekilde alttaki gibi takip edebilirsiniz. Buradan döndükten sonra hemen bir zincir ve 9 tane ön ikili trabzan yapıyoruz. Ve sadece ortadakinin üzerine bir tane ön ikili trabzan. Tekrar bir zincirle buradaki ikinci boşluğa atlıyoruz. Ve burada sadece 2 tane 3 zincir boşluğumuz kalacak. Daha sonra da zaten son sırada aralarda birer zincir çekerek 9 ikili trabzan yapıyoruz. Burada dördüncü sırada ise biraz önce yapmış olduğumuz gibi yuvalar oluşturuyoruz. Şu kısımlar arttıkça gördüğünüz gibi buraya da model kurulumunu her zaman başta bu şekilde zincirlerin, yani tek kalan boşlukların üzerine ve hep ortadan bir öncesinde bir sonrasında yeni modele başlıyoruz. Evet, şalımızın anlatımı bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.